Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Amerika'da yaşamaktan, çalıştığım işlerden, başıma gelen egzantrik olaylardan bahsedeceğim. Umarım bu video çok uzun olmayacak çünkü Amerika'daki deneyimlerimi ben kendi kafamda 3'e böldüm ve bunları 3 ayrı videoda kısa kısa anlatmayı düşünüyorum. Bilmiyorum bunlar ard arda mı gelir, araya başka videolar da girer mi ama bu videoyu aradan çıkarmak istedim. Her neyse hiç uzatmadan başlayalım. Öncelikle Work and Travel programı ile ben Amerika'ya gittim ve 2015 yazında yaklaşık 3-4 ay boyunca orada hem çalıştım hem de gezdim. Çalışmaya başladık. Otele gittik. Sanırım saatlik ücretimiz bundan 5 sene önce, şu anda tabii ki de çok daha yüksektir, 8 ya da 9 dolar civarıydı saatlik ücretimiz. Mesela öğle arasında yarım saat işte parmak okutup o yarım saati çıkarıyorlar. O yarım saatlik ücreti size ödemiyorlar. Dinleniyorsunuz, yemek yiyorsunuz falan. Bunu size hak görmüyorlar. Bu anlamda Türkiye'nin çalışma şartları hani hak tanınma anlamında çok daha güzel. Aile konseptli bir oteldi fakat her şey dahil bir otel değildi. Sadece bir restoranı vardı. O restoranda yine parayla insanlar yemek yiyebiliyorlardı. Birazcık tatil köyü konseptinde olduğu için otel. Bazen bizi çalışma şartları zorluyordu. Orada işte housekeeping olarak çalıştım. İşte kat görevlisi olarak çalıştım. Ben bu işi Türkiye'de de yaptığım için daha öncesinde işte stajyer olarak Allah'tan birazcık daha tecrübeliydim. Gerçekten ortalama günde 10 oda falan temizliyorduk. Bu işin en güzel getirisi zaten aldığımız bahşişler oluyordu. Bazen öyle zamanlar oluyordu ki biz maaşımızı hiç harcamıyorduk. Sadece aldığımız bahşişlerle geçiniyorduk. Çok iyi hatırlıyorum. Bir keresinde 8 odalık bir grup gelmişti. Çok büyük bir aile ama bir oda devasa. 2 büyük çift kişilik yatak, mutfağı, yani bir suite gibi düşünebilirsiniz her odayı. Ve biz işte orada bulaşık falan yıkıyoruz. Banyo, tuvalet yıkıyoruz. İşte odanın genel temizliğini yapıyoruz. Yatak yapıyoruz. Çarşafları değiştiriyoruz. Dolayısıyla hani Türkiye'de küçücük 1 metrekare odanın temizliğini 20 dakikada bitir da işte bizim bir suite odayı bitirmem yaklaşık 40 dakikamızı ya da oda çok pisse 1 saatimizi falan alabiliyordu. Bu anlamda şeflerimiz bize çok yardımcı oluyordu arkadaşlar ve diğer çalışma arkadaşlarım da aynı şekilde. Zaten çoğunluğu işte Bulgaristan'dan gelenler, işte diğer Balkan ülkelerden gelen Work and Travel öğrencileri. Ben orada yardımseverliği çok güzel deneyimledim. Bizim hiç egoist olmayan şeflerimiz vardı. Böyle buralarımızdan terler akarken, böyle artık isyan edecekken bizim yardımımıza koşan şeflerimiz vardı. Sadece bir tane şefimiz birazcık gıcıktı bize karşı. Mikrodalgayı hep temizlemeyi unuttuğumuz için bize gıcık kapmıştı ve bilerek yaptığımızı düşünüyordu. Ama gerçekten her seferinde unutuyordum arkadaşlar. Çalıştığım otelden memnun kaldım. Tek dezavantajım çok yoğun bir tempoda işte 8 saat gibi çalışıyorduk ama 8 saat boyunca ne oturabiliyorsunuz, ne çay molanız var, ne bir şeyiniz var. Yani bir yarım saat molanız var, o kadar. Dolayısıyla hani biz böyle aşırı yoruluyorduk ve ben oradayken tam 10 kilo verdim arkadaşlar. Ve işte Türkiye'ye döndüğümde ailem falan şok olmuştu. Çünkü bir deri bir kemik kalmıştım. Hani 42-43 kilolara düşmüş. Anlamda gerçekten yemeden içmeden asla kısmadan 10 kilo vereceğimi hiç tahmin etmemiştim. Ama buna bence en büyük etken ikinci işe başlamam oldu. Çünkü biz 2 ay boyunca bu oteldeki işi yaparken aynı zamanda arkadaşımla diğer işlere de bakıyorduk. 2 ay boyunca, evet yanlış duymadınız, 2 ay boyunca biz ikinci iş bulamadık. 2 ayın sonunda şansa bir Luna Park'ta iş bulduk ve 2 iş yapmaya başladık. 1 ay boyunca da 2 işi aynı anda yaptık. 2 işi aynı anda yaparken 16 saat izinsiz çalışıyorduk arkadaşlar. Ve dolayısıyla ben o 1 aylık sürede çok ciddi bir kilo kaybımın olduğunu düşünüyordum. Çünkü atıyorum şöyle, sabah 9'da oteldeki işime gidiyordum. Öğlen 4 gibi çıkıyordum. Eve geliyordum. Yarım saat ne yediysem artık atıştırıyordum. Yarım saatte bir yolum var. Çünkü çalıştığım Luna Park için otobüse binip işte bu arada otobüslerde böyle ipler vardı. Hani böyle düğme yoktu. Stop
düğmesi falan yok. Böyle ipi çekiyordun inmek isteyince falan. O da garipti. Ve otobüsler böyle, tabii orası yazlık yer olduğu için otobüsü bir kaçırdın mı yarım saat beklemen gerekiyor falan. Bu da 3 dolar falandı sanırım otobüs ücreti. Para olarak veriyordun. Orada herhangi bir otobüs kartı falan yoktu. Böyle. Luna Park'taki işime gidiyordum. Saat 5 oluyordu. 5'ten gece 1'e kadar. İşte Luna Park kapanana kadar orada çalışıyordum. Oradaki işimden de memnun kaldım. Sadece orada böyle şefler biraz garipti. Sadece bir tane şefimi çok seviyorum. O da bizi işe alan şefimdi. Yağmurlu bir günde böyle adama resmen yalvarır biçimde lütfen bu işi bize verin falan demiştik arkadaşımla. O da çok romantik bir durumdu. Hani şimdi düşününce böyle yağmurlu, millet kaçıyor Luna Parklardan falan. Biz böyle Luna Park'a gitmişiz. Adama şey diyoruz. Lütfen işte bu işe çok ihtiyacımız var. Biz de seyahat etmek istiyoruz falan diyoruz. Adam şey dedi. Peki tamam gelin yarın başlayayım falan dedi. Gittik, tabii ne iş yapacağımızı bile bilmiyoruz Luna Park'ta. Orada beni Taylandlı bir arkadaşın yanına verdiler ve gördüm ki orada aslında çok fazla Taylandlı çalışıyor ve bunlar birbirlerine karşı aşırı düşkünler de direkt sahiplendiler. Biz onları işte kebapçıya götürdük vesaire. Hani böyle bir anda çok yakın arkadaş olduk oradaki Taylandlılarla ve tanıştığım ilk uzak doğulu arkadaşlarımdır diyebilirim. Hatta Güney Kore'yi bana birazcık aşılayan kişiler de onlardır diyebilirim. Ben Taylandlılara çok alıştım. İşte biz dışarıda da görüşmeye başladık onlarla falan. Ben ikinci işime çok severek gitmeye başladım. Her ne kadar çok yorulsam da işte ne bileyim yaslanmak yasaktı. Biz mesela benim çalıştığım yer balon patlatıyor çocuklar ok atıp. Ben de onlara oyun veriyorum. Aynı zamanda tüm gün bağırmanız gerek. Prize every time right here. Gelsin oyun oynasın falan diye. İşte bizim daha çok işte oyuncak alamadı. Hadi bir kez daha oynasın. Ailesini ikna etmeye çalışıyorsun. Aslında bir nevi satış yapıyorsun orada. Ve işte tip alırsa mesela tip bize kalmıyordu. Ya da ne bileyim yaslanmak yasaktı. Telefona bakmak yasaktı. Bu kuralları bize koyan şef kişi süre sonra dolandırıcılıktan tutuklandı arkadaşlar. Ve bu gerçekten adaletin ne kadar hızlı işlediği ve bazı şeylerin nasıl gün yüzüne çıktığını gösteriyor bence. Dediğim gibi herkese böyle kök söktüren, bizim 1 dolarlık tiplerimize bile konan kişi aslında o Luna Park'ı dolandıran kişiymiş arkadaşlar. Oğlum ayağınızı denk alacaksınız. Herkes ayağını denk alacak. Öyle kolay değil bu memlekette ahkam keseceğim. Beni hükümet, seni kim koruyor? Hangi hükümet o? Hangi hükümet seni koruyor? Kim? Yediği kabı pisleyen şerefsiz adam. Bu arada ikinci işimin de saatlik ücreti yaklaşık 8 dolardı. Her iki yerde de memnun ayrıldım diyebilirim. Yine böyle kendi standı olan işte kolye, küpe, kendisi yapıp satan bir Türk teyzeyle tanıştık. İşte böyle gerçekten bize anne şefkati göstermişti. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yine çok konuştuğum bir video oldu. Seyahat, alışveriş ve evle ilgili ayrıntılarla ilgili başka bir video çekeceğim. Belki part 1, part 2, part 3 şeklinde de yapabilirim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sorularınız varsa aşağı yorum olarak bekliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.